Hepinize merhabalar. Şimdi Partizanskaya metro durağında indim ve İzmailova Kremlini'ne geldik. Burada vodka müzesini sizlere göstereceğim. Şu an Kremlin'in girişindeyiz. Burada kafeler, restoranlar falan da bulmak mümkün. Hemen sol tarafta vodka müzesinin girişi var. Şimdi müzenin içine giriş yaptık. Az önce size gösterdiğim heykelin hemen karşı tarafında Çar 1. Petro'nun portresini görüyorsunuz. Az önce size gösterdiğim dolabın hemen sağ tarafında böyle bir ayı var. Ayı Rusların milli hayvanı. Birazdan yavaş yavaş vodkaları görmeye başlayacağız. Burada Vladimir Lenin'in küçük bir büstünü görüyorsunuz. Ve artık vodkaları görmenin vakti geldi. Burada çok fazla vodka var. Benim en dikkatimi çeken şeylerden birisi bu sağ üst kısımdaki şişelerin tasarımı oldu. Ve alt kısımda da gerçekten çok ilginç tasarımlı bir şişe var. En üstte de böyle birbirinden güzel tasarımlı şişeler var.
Burada da gerçekten ilginç tasarımlı şişeler var. Burada da size Kremlin videosunda anlattığım Mareşal Kliment Voroshilov'un portresini görüyorsunuz. Az önce size gösterdiğim portrenin hemen karşısında da bu şekilde şişeler var. Az önce size gösterdiğim şişelerin hemen yan tarafında burada Sovyetler Birliği'nin 2. devlet başkanı olan Joseph Stalin'in bir adet fotoğrafını ve onun fotoğrafının yer aldığı bir adet vodkayı görüyorsunuz. Bu dolapta da yine Sovyet rublelerini ve sigaraları falan da görmeniz mümkün. Sovyet rublesini biraz daha yakından göstermek istedim. Bu arada buradaki bilgilendirme notlarında vodkaların nerede üretildiği ve satılmadığı yazıyor. Yani şu an için bunlar satılmıyorlar. Şimdi belki de burada göreceğiniz hem en ilginç hem de en büyük vodka şişelerini göreceksiniz. Tüfek şeklinde yapmışlar.
Buradaki aydınlatmalar da benim dikkatimi çekti. Aydınlatmalarda da vodka şişeleri kullanılıyor. Yine burada da aydınlatmalarda kullanılan vodka şişelerini görüyorsunuz. Müzedeki gezimiz bitti. Yalnız benim burada dikkatimi çeken şey şu oldu. Burada et fiyatları bir dondurma fiyatıyla aynı. Birazdan size et fiyatlarını, daha doğrusu et yemeklerinin fiyatlarını göstereceğim. Size burada şimdi bir tane restoran göstereceğim. Fiyatlarına kendi gözlerinizle bir bakın. Şimdi burada menüyü görüyorsunuz. En üstte domuz eti var 280 ruble. Üçüncü sırada tavuk eti var 200 ruble. Menü bu şekilde. En fazla fiyat burada 550 ruble. Pilav 400 ruble. Yani bir tavuk etinin fiyatıyla bir dondurmanın fiyatı burada aynı. Burada hediyelik eşyalar da var. Bu gösterdiğim dolapta en üstte gördükleriniz Uşanka adı verilen şapkalar. Burada tavuk etinin ve bir dondurmanın fiyatının aynı olduğuna inanmayanlar için şunu yapacağım. Birazdan İzmailovski Kremlin'in yakınında bulunan bir tane dondurmacıya gidip fiyatları soracağım ve dondurmaları göstereceğim. Şimdi burada görmüş olduğunuz dondurmaların fiyatı da
200 ruble. Bu arada az önce size gösterdiğim dondurmacıdan ben Kremlin'e girerken dondurma almıştım. Gerçekten lezzetli olduğunu söyleyebilirim. 200 rubleye aldım. Yani inanması çok güç. Ama bunu gerçekten kendi gözlerimle gördüm. Burada bir dondurmanın fiyatıyla bir tavuk etinin fiyatı aynı. Sadece merkezdeki Kremlin'e gittiğiniz zaman, yani Kızıl Meydan'a gittiğiniz zaman aslında orada dondurma fiyatı 300 ruble ama orada et yemekleri ne kadar onu bilmiyorum. Ama bu kadar yaptırıma rağmen fiyatların bu kadar ucuz olması gerçekten beni şaşırttı. А спирт я выкину в стакан, а я не помню.